Arkadaşlar merhaba, günaydın. Kapalı bir, puslu bir Avrupa sabahından herkese selamlar. Ben böyle ara ara size diyordum ki Avrupa'da yaşıyoruz, Çekya'da yaşıyoruz, Çekya'dayız. Şimdi de size Çekya'daki yaşadığımız şehri göstereceğim size. Ama bu buradaki son günlerimiz, 2 gün sonra Türkiye'ye dönüyoruz, vatanımıza dönüyoruz. Ben de o ara buradayken Avrupa'yı gezdim biliyorsunuz ki. Şimdiki rotam da belli değil ama yaşadığım bölgeyi, yaşadığım şehri göstermek istiyorum ve burada yaşayan insanlarla da sizi tanıştırmak istiyorum. Biz Çekya'nın Prag şehrinde değiliz. Böyle Almanya ile Polonya arasında bir şehirdeyiz. Liberec adlı bir şehirdeyiz. Markete gideceğiz. Böyle ara ara ben kendi hayatımdan da videolar üretiyorum biliyorsunuz ki böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir ne yaşıyoruz, neredeyim, ne yapıyorum diye. Bu da onlardan birisi olacak. Ama tam video başlamadan önce, markete gitmeden önce ana sponsorum Aurosebilon Yüne'ye teşekkür ediyoruz. Suyu musluktan güvenli bir şekilde içiyoruz. Bakalım yaşadığım şehir Liberec nasıl bir yer mi? Kahvaltılık bir şey alalım, evde kahvaltı yapalım, evi göstereyim. Sonra yaşadığım şehri gezelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebilon Unique sunar. İşte demin bahsettiğim bu. Yağmur yağıyor. Ya gerçekten bak hangi döneme geldik. Şu an Türkiye'de 30-35'leri görüyoruz. Biz de sıcağa döneceğimiz için biraz mutluyuz. Burada şu an hava 13 derece. Buraya yaz geliyor ama herhalde 1,5 ay falan yaşanıyor. Yağmur başladı gene. Biz niye Liberec'teyiz, niye Avrupa'dayız 2 aydır onu Duygu hocam anlatacak bize. Benim yüzümden. Sevgili eşim, tanımıyorsanız eğer bizi ilk defa bu videoyla izliyorsanız. Neden buradayız aşkım? Buradaki üniversiteye 2 aylık çalışmaya geldim. O yüzden. Ne yapıyorsun peki burada geldin? Kısa süreli bir araştırma projesi adı altında 2 aylık bir araştırma yapıyorum. Burs aldım onunla. Geldim çalışacağım. Döneceğiz. Bitti zaten deniyoruz. Bitti zaten aynen gerçekten. Evet deniyoruz. Hemen evimizin bir 5 dakika arkasında şurada bir market var. O markete gideceğiz. Yumurta alalım. Evde yumurtamız bitmiş. Son 2 günümüz çok bir şey de almıyoruz o yüzden. Şurada yaya geçidimiz var. Yaya geçidiyle geçelim. Küçük bir şehir. Yani Çekya böyle Liberec özellikle büyük bir şehir değil ama her türlü ulaşımda yani her şeye ulaşabiliyorsunuz. AVM'si var 2 tane. Şehir merkezi şu hemen karşısı. Dolaşacağız zaten. Belediye binasını falan getireceğim size. Burada yaşayanlar, arkadaşlarımız anlatsın istiyorum bu bölgeyi. Çünkü 10-15 yıldır burada yaşıyorlar. Yaşadığımız evi de göstereceğim. O da hemen şu arka taraflarda. Verdiğimiz kirayı duyunca şok geçireceksiniz zaten. Gerçekten çok zorlandık o konuda burada. Çok pahalıydı çünkü her şey. Arkadaşlar market fiyatlarını falan böyle çok şey değil. Yani ben size nasıl söyleyeyim? Biz 2 aydır buradayız ve ben ara ara Avrupa'daki başka ülkeleri de gezdim ya. Yani Türkiye'den çok pahalı bir ülke değil burası. Çekya için söyleyebilirim. Ama Türkiye'den daha ucuz bir ülke de değil. Yani Avrupa yani Türkiye ile aynı bence. Yani Çekya özellikle bizim yaşadığımız yer Çekya. Fiyat bakımından Türkiye ile birebir aynı. Her konuda ekmek, tavuk, mavuk, biraz daha tavuk tarafı ucuz, et tarafı ucuz. Ama geri kalan işte zeytinyağı, o bu. Yani az çok hesaplıyoruz markete gittiğimizde. Bakıyoruz ne çekmiş ekstradan. Aynıya tekabül ediyor burada. Onu söyleyebilirim. Türkiye daha ucuz değil ama burası da çok ucuz değil. Aynı gibi. Evet arkadaşlar Avrupa'da 2 aydır, yok 2 ay değil 1 aydır yaşadığımız ev. Biz normalde ilk başta geldiğimizde başka bir yerde kalmıştık ama etrafında çok inşaat vardı ve çatı katıydı. Öksürükten boğulmuştuk ve oradan çıkıp burayı bulduk. En ucuz burası. Ben buraya için 25-30 bin lira dedim ama sonra atladım. Biz 25 bin Çekya kronosu verdik buraya. O da yaklaşık 1000 euro yapıyor. Yani bir aylık bu kira burada 1000 euro arkadaşlar. 44-45 bin lira şu anki kurla bilmiyorsam. Şöyle ufak bir oda. Şöyle bir şurada çamaşırlarımız var. Yarın gideceğimiz için eşyaları yıkadık. İnsanlara temiz teslim etmek istiyoruz. Bavullarımız var. Bir koltuk var. Televizyon var. Hiç açmadık. Hemen şu tarafta bir işte mutfak var. Eşim göstersin orayı da şöyle size. Karşıda bir mutfak var. Ufak bir mutfak. Şöyle bir her şey vardı. Fırını, işte mikrodalgası, bardakları, tencereleri her şey vardı. Şöyle bir bar masası var. Bir de şurada masa var arkadaşlar. Buraya 40 bin lira, 44 bin lira falan bir para verdik. Daha ucuzu var mıdır? Vardır tabii ki ama biz 2 aylık geldik. Eşyalı falan bulduk diye. Belki 1 yıllık, 2 yıllık tutsak bir tık daha düşüğe bulabiliriz gibi geliyor ama genel olarak ev kiraları Çekya'da çok pahalıymış. Onu söyleyebilirim. Şurada yatak odamız. Şöyle köşeden göstereyim size. Burada dikkatimi çeken bir şey vardı ama biz diğer kaldığımız evde de öyleydi. Burada yorganlar tek kişilik ya. Bak böyle 2 kişilik yatak ama yorganları tek kişilik yapıyorlar. Yastıklar da mesela bu yastık çok büyük bir yastık.
Bu normalde biz şunun yani şu kadar falan oluyor bizim yastığımız. Bu inanılmaz büyük. Yani arkaya koyacak yastığı bunlar kafamıza koymamız için veriyorlar. Öyle böyle bir yerde yaşadık 2 aydır. Veda edeceğiz artık. Kahvaltı yapalım, bir de yaşadığımız şehrin sokaklarını göstereyim size. Bir de banyosu var. Normal şeyi var. Şu karşısı da dolap zaten. Şunların hepsi dolap. Böyle bir yerde yaşadık. Fiyat buydu. Ev kirası yani en pahalı kira ödediğim ev oldu burası şu an. Mecburduk ama biraz tabii eşim burslu olduğu için ödenek alacak burada. Kahvaltı yapalım, çıkalım, gezelim, dolaşalım. Şimdi yaşadığımız şeyin Batu Liberec diye ben söylüyorum ama telaffuzu ne onun? Adı Liberec. Liberec diye. S gibi bitiriyoruz yani. C, S, S diye Liberec. okunuyor. Evet. O zaman burada C, S diye okuyor herkes. Tabii. Her kelimenin ortasında S. Liberec. Ya ben S diye bitiriyorum. S. Ama Evet. ben de başka videolar izledim de Liberec diyorlar hep. Liberec. S. Evet. Biz şu anda yaşadığımız şehir olan tam o Liberec'in ana meydanındayız. Yanımda da Batu Alp mi diyeyim, Batu mu diyeyim? Batu. Merhabalar. Batu ile beraberiz. Batu burada yaşıyor. Burada. 14. yılımızı tamamlamak üzereyiz. Sen ömrünün yarısını... Öyle, ben de onu düşündüm. Yani 36 yaşındayken dedim ki 13 senemi ben burada geçirmişim. Evet, gerçekten. Ya 1/3'ü bayağı burada yani. Yurt dışında geçmiş benim hayatım. Hep Çekya, Liberec mi? Hep bura mı? Burada, evet. Öğrenciliğe geldik, doktorayı bitirdik. Doktorayı yaptıktan sonra da baktık hayat güzel. Ya çalışmaya başlayalım. Ya çalışmaya başlayınca da hani kurulu bir düzenin oluyor. Ya o hayata gerçekten adapte oluyorsun ve yaşamaya devam ettik. Avrupa hayatı, belli bir yaşam standartın var. Belli bir güvencen var. Yağmur da hafiften başlıyor. Seni de alayım şöyle. Şapkayla. Yani hep birlikte çekelim şöyle. Belli bir güvencemiz var. Fazla kazanmayayım ama hayatım mutlu olsun dediğin yer Avrupa burası aslında. Ya biraz da sıkıcı bir hayat var diyebilirsin aslında. Bir de Yani- şu anda da görüyorsunuz şemsiye üstümüzde. Ya hep yağmur var ya. Ya abi hava Kapalı. kapalı. Ceketlerimizi görüyorsunuz. Yani kışlık yağmurluk ceketler. Yılın 2 ayı yaz var o zaman diyelim. Ya bence Liberec, Çek Cumhuriyeti yani yılın 2 ayı yaz. Maksimum. Ama bir bakarsın kış gelmiş. Bir anda. Yani görüyorsun bak arkadaki bina belediye binamız 1893'te yapılmış. Ya hala 1900'lü hayatlar yaşıyoruz burada. Evet. Biz buraya ilk geldik sandık. Bu binayı arkadaşlar kilise sanmıştık biz. Ama belediye binası. Belediye binası Viyana'dan gelen, Viyanalı zaten Avusturyalı bir mimar yapıyor. Yani Viyana'yı gezenler çok iyi bilir. Oradaki belediye binasının şöyle 1/3 boyutunda gibi. boyutunda küçültülmüşü. Evet. Yani şimdi sen yan yana koyarsın bu fotoğrafları. koyarım. Yan yana koyarsan aynısının tıpkısının küçültülmüşü. Onun hemen etrafında da böyle kafeler, restoranlar var. Hatta Evet, görüyorsun. sanırım şunun sahibi Türk. Lokanta zaten görüyorsun. Türk restoranı abi hemen merkezde. 3-4 tane var ya Türk restoranı burada. Var, Benim var, gördüğüm burada öyle var. anladım. 3-4 Dönerciler Türk gibi. Döner yapanlar. Evet burada Türk Sağda dönerciler. vardı. Bir şey daha merak ediyorum. Bu evlerdeki insanlar yaşıyor mu? Tabii bu evlerde yaşayan insanlar var. Ya şurada yok. Hemen yanında var. Hem de arkadaşım Mehmet. Adını da söyledim. Burada yaşıyorlar. Orada yaşıyor. 2. katında yaşıyor. Burada yaşayan insanlar. Ofisler de var. Buralar hem ofis hem yaşayan insanlar. Vay. Ama ben bu merkezde yaşamak istemezdim mesela. Çünkü ne? 12'den sonra burası sarhoş dolu. Değil mi? Öyle bir olayı var. 12'den sonra burası gürültü. Burası hem ünlü hem zaten 1900'lerden kalma görüyorsun. Ya hayat hala burada. Yani savaş öncesi hayatlar. Şimdi mesela ne abi buranın özelliği? Hollywood bile buraya geliyor. Bak savaş zamanları Alman Nazisi, bunu da söyleyeyim yani videoda. Hani insanlar Prag'a ya da Berlin'e, Almanya'ya gitmek istemiyor. Burası yani mimariyi gördüğünüz gibi hala bu 1910'larla 1945 arası mimarisini yansıtıyor. Böyle ufak bir şehir. Bir tarafımız Almanya'nın sınırı, bir tarafımız zaten Polonya'nın sınırı. Evet. Ya çok Nazi kampları da yakın buraya. var. Polonya'daki falan da yakın. Buralara yakın olanlar da var herhalde. Bu arada Batu'yla bizim tanışma hikayemiz şöyle. Bir Duygu burada demiştim ya, bir üniversitede çalışmaya geldi. Onun da sevgili eşi Duygu'nun hocası. Evet. Biz öyle tanıştık ama Batu'nun aynı zamanda çok böyle güzel bilgilere sahip kendisi. Bir YouTube kanalı var. Hatta yakın zamanda Danimarka'daydı. Danimarka'dan Polonya'ya geçti. Evet. Yakında bir Krakow videosu da koyacağım. İtalya'ya gitti. Ya Avrupa'nın birçok noktasına gidip bir video hazırladın. Gidelim. Şuraya da gidelim. Yani benimki aslında aynı işi yapıyor gibiyiz. Sen bence daha çok böyle
dikkat çekecek yerlere gidiyorsun. Ben güvenli, turistler nereyi gezer? Ya benim hani için kafam rahat. şöyle söyleyeyim senin açısından. Bir Avrupa seyahatiniz var ya da herhangi bir ülkeye gidecekseniz. Eğer o ülkeye Batu gittiyse ve oradan video varsa ulaşımdan tutun gezilecek her noktasına senin Doğru. kanalında ulaşabilirler. Ben en görülmesi gereken yerleri böyle tek tek güzel bir rotayla belirleyip hani Aktarıyorsun. kafa rahat nasıl gezilir sonra evime kalkar geri dönerim tarzında bir video yapıyorum. Yani tur rehberi gibi diyebilirim aslında. Batu'nun kanalı açıklamada ve Batu da yorum Evet, attı. Sen de Batu yorum Alp atarsın. Yalçınkaya diye. Evet, Yorum tüm atıp isim. o şeye ilk yoruma sabitlerim, göz atarsınız. Avrupa'da herhangi bir seyahat düşünüyorsanız ya da herhangi bir ülkede gittiği her yeri izleyebilirsiniz Ben arkadaşlar. de teşekkür ederim şimdiden. Geleceklerdir, ben inanıyorum. Arkadaşlarım takip edecektir. Şimdi şeyi gördük abi, belediye binası altında güzel bir tarihi restoran var. Orada da yemek yeriz birlikte. Arkasında bizim opera binamız var. O da 1883 yılında yapılmış bir opera binası. Yani tarihiyle bu Efes Şaldavi diye oradan eski bir tarihçi, eski bir o da sanatçı, onun ismi verilmiş. Bu da bizim opera binamız. Hala şeyi koruyorlar ama bak o eski yaptıkları yapıyı restore olsa bile Neo-Rönesans. Evet. O yani mimari hala devam ediyor, onu koruyor ve hiçbir şekilde de değiştirmiyor. Ya 100 yıllıktan fazla bir bina, 150 yıllık neredeyse ve orijinali korunuyor ya. Ben bunu çok seviyorum. o çok güzel bir şey ya. Doğru. Restore etseler bile Tabii. orijinalin dışına çıkmıyorlar. Yo orijinalin dışına çıkmıyorlar. Yani zaten bu taşlar kararmasının sebebi eski taşlar. Bu sürekli yani hava koşullarını gördükçe kararıyor. Sonra tekrar böyle yeniliyorlar. Yine parlıyor yani. Harika bir Görüntü oluyor tarihi ya. tarihi koruyorlar. Burada Asyalılar çok çalışıyor Batu. Vietnamlıları çok gördüm ben. Vietnam mıydı, Filipin miydi unuttum. Sen daha iyi bilirsin. Vietnamlılar, doğru diyorsun Uğur. Vietnamlılar ya zaten yani Avrupa'nın her yerinde öyle. Yani bak 24 saat açık olan yerler hep göçmenler. Hep şu mesela bir Japon ve Asya mutfağı karışıktı. Çin, Ama Japon karışıktı. Vietnam restoranı, yani Vietnam sahipli. Yani Çek Cumhuriyeti'nde bu Vietnam Savaşı'ndan öyle. sonra buraya çok fazla göçmen gelmiş. Yani Çek Cumhuriyeti kapılarını açan ülkelerden birincisi olmuş ve Vietnamlar burada yani 60 bin, 80 bine yakın bir popülasyona sahip. Ya ufak marketler var ya, hep Vietnamlı. Hepsi Vietnamlı, ticaretle uğraşıyorlar, çok iyi yapıyorlar. Restoran, bu hani her şey 1 milyon tarzı Evet. marketler ve diğer gıda marketleri bunların hepsi Vietnamların elinde. Evet ama çok iyi çalışıyorlar, dürüstler ve yani zararsız insanlar öyle diyeyim Evet. açıkçası. Tamam, Hani Asyalı'dan çok zarar gelmez doğru ya. doğru. aslında Hani insandan. göçmen deyip şey yapmayalım. Göçmen oluyorlar ama 24 saat yani dişini tırnağına takarak çalışıyorlar. Ya bravo. Ama Avrupa'nın her yerinde öyle. Ya şimdi bir Almanya'ya, Fransa'ya bakıyorsun. Ya abi çok çalışmayayım dedim ya hani ama hani zengin de olmama gerek yok. Hani tatilim olsun, devlet de bana baksın, güvencemde olsun. Ya bu Avrupa insanın kafa tarzıdır yani. Hani zengin olayım, yırtayım. Hani bir Amerikalı gibi değildir. Yani Amerika'ya bir bak, gidenler abi nasıl yırtarız tarzında. Tabii. Ama biz de bu Avrupa'da biz de biraz buna adapte olduk. Hani yani erken başlayalım, erken bitirelim. Hani gün bana kalsın. Biraz böyle aktiviteme, sporuma bakayım. Çok Hani rahat buradaki çok insanlar. rahatlar Yani ya. şöyle kendilerini önemsiyorlar. Doğru. Onu ben de çok fark ettim. Akşam 4'ten sonra hayat bitiyor desem Biter. yalan olmaz. Doğru. 4'ten sonra hani kişisel hayatlar başlar. Evet. Bir de mesela hani birlikte görüşmek istemeye çalışsan onu da yapamazsın. Çok önceden randevulaşman lazım. Mesela diyelim ki hemen gel abi seninle bir kahveye gidelim. Programıma bakayım olur. Hani belki çok da bir işi yoktur ama Bir bakayım. bir bakayım yani o şekilde olur. Ya aslında şöyle bir durum var. Bu biraz bu tembellik, bu rahatlık biraz Avrupa'nın ekonomisinin de işte ben biraz gireyim oraya. Gerilemesine sebep oldu. Yani bir laf var. Nasıl deniyor ona? Hani rolanti değildi de onun adını unuttum. Dur bakalım onu bir Tamam. söylerim. Hani geçmişten yeme olayı var. Anladım. Yani Anladım. bir geçmişten yeme durumu var. Hani dersin ki hani bir Alman, bir İtalyan memnun mu bundan? Hani desen ki bir İtalyana abi daha çok çalışacaksın, daha zengin olacaksın. Yapmaz. Rölantide kalayım Evet, der değil mi? ben de yani sabit kalayım. Yani zengin olmak istemiyor yani adam. Çünkü o hayat, o standart ona yeterli. Böyle olduğu için de hani desen ki ekonomiyi düzelteceğiz ama daha çok çalışacaksın. Hani daha az
tatilin olacak. Hayır Yok. bunu kabul etmez. Geçelim yeşil Kendi yanda. hayatı daha önde geliyor işte Tabii ya. işte öyle de bir durum var burada. Hani Çek'te de bu hayat öyle. Şimdi ben burada evimi göstermiştim, kaldığım evi ya arkadaşlar. Ya bizim de bir bina aslında, 4-5 katlı bir bina. İşte biz 25.000 Çekya kronu veriyorduk ama burada ben onu merak ediyorum. Şimdi biz 2 aylık geldik ya Batu. Biz eşyalı tutmak zorunda kaldık ve minimum o da 25.000 kron para verdik. Tabii bunun içinde elektriği, suyu hepsi dahil. Ben buraya 2 senelik geldiğimi düşün. Kendi eşyalarımı alacağım. Yine Evet. de fiyatlar bu ortalamada mı? Nasıl oluyor bu Çekya'daki fiyatlar, Liberec'teki? Yani aslında fiyatlar o kadar yüksek değil. İşte kısa dönemli tutmalarda, Airbnb'ler gibi bu tür şeylerde fiyatlar çok yükselmiş. Yani ben de onu gerçekten sizlerle birlikte öğrendim. Bu 25 bin, 30 bin, 40 binler. Bu kadar fiyatlar yok gerçekten. 1+1 istiyorsun mesela. Nemame, Bohuca Nemame. Batu vardı 13 yılda Çekçe'de öğrendi arkadaşlar. Para sordu, para var mı Evet. diye. Ya Şu bende yok dedim şu anda. Kira konusuna Ha, gireceğim evet, ama bir şey kira daha söyleyeceğim. konusuna Abiyi bahsedelim. gördüm. Çekya biranın en çok tüketildiği nüfus oranla Doğru. ülkeymiş. Birinci sıradayız. Yani şimdi İçeni de çok ama. Ya evet, içeni çok, tüketeni çok, üretimi de çok. Her şehrin bir Fabrikası var. Bira üretiyorlar. Bira fabrikası var yani her şehrin. Yani inanabiliyor musun? Yani böyle bir harita var. Hani yani bira ismi, markası en çok hangi şehirde mesela tek haritası var yani. Bizim ilk yaşadığımız yerde, ilk bir ay kaldığımız yerde, şu anki yerde böyle evsizlerin olduğu noktalar Evet, gibi. Frantişkov diye geçiyor. Evsizler, Zararsız gibi ama çingeneler. insanlar. Görüyorum böyle, içtiklerini çok görüyorum. Tabii, Sokakta, zararsızlar. parkta ama herhangi bir bize bir musallat olma, karışma gibi bir durumları yok Hayır ya. yani tamamen yani tehditkar gibi gözüküyorlar ama güven, yani bir sorun yaşayacağın Yok, insanlar değil. Seni gelip rahatsız edecek insanlar değil. Ama evsizler her yerde olduğu gibi para istiyorlar. Evet. Bak hemen şuradan Oluyor. bir ilerleyelim. Gidelim, Sana Çingene evini göstereceğim. Bölgesini. Bölgesini. Çingene evi dediğimiz Bölgesiydi, de bir evi. bir binayı onlara tahsis etmişler Evet, herhalde. burada öyle yapıyorlar. Hani çünkü komüniteye pek çok penetre olamıyorlar. Olmalarını istiyoruz ama olamıyorlar. Anladım. Şimdi öyle olduğu için devlet bunlara bakmakla yükümlü gibi hissediyor kendini. Genelde Anladım. Avrupa'nın her yerinde böyledir. Çekya'da özellikle. Şimdi devlet bunlara ev sağlıyor. Çingenelere ev sağlıyor ve ev sağlayınca burada sen yaşa, etrafı rahatsız etme. Ve yani çalış. Hani çalışarak iş bul. Evet. Genelde Peki inşaat işlerinde çalışıyorlar. Devletin ev sağladığı eve bunlar kira veriyor mu o insanlar? Bence vermiyorlar. Tam bilmiyorum ama verdiklerini de zannetmiyorum. Hemen bak şurada şu bina. Hani Sarı mı? yani restoranın yanındaki bina tamamen Şu onların. arkadaşlar. Bak ne Ha, kadar onlara ait. derme çatma, ne kadar Eski kötü camlar bile eski. Evet, Şu camlar bile karşıdan eski. bir göstereyim. Ne iş yapıyorlar genelde? İşte buradaki genelde insanlar? erkekler inşaat, yol işlerinde çalışıyor. Yani yol inşaatı, bina inşaatları gibi. Kadınlar çocuk doğuruyor sadece. Neden çocuk doğuruyorlar? Evet. Çünkü her çocuk doğurma sayısına göre devletten para alıyorlar. Yardım alıyorlar. Yardım alıyorlar ve bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Aslında tek geçimleri çok fazla çocuk sayısı. Ya bu birçok ülkede bir de çocuğa Avrupa'da çocuk parası güzel paralar. Almanya'da ben duydum 250 eurolardan başlıyor gibi. 200-250'lerden başlıyor. Tabii bir arkadaşım söylemişti bunu. 4 çocuk doğursa aylık sadece 1 euro geliyor çocuktan. Almanya ya bu işin piri. Yani bu en işi çok çözmüş verenmiş. olan kişi. Tabii en çok veren devlet, ülkesine sahip çıkan, güvencesi olan ülke. Çekya biraz yapıyor bunu. Yavaş yavaş. Ama yani 3 yıl boyunca 10.000 euroya, 15.000 euroya yakın para veriyor bir anneye. Dobiden. Burada kira da vermiyorsa yaşayabilir zaten rahatlıkla. İşte 3 yıl boyunca, 3 yıl sonra ikinci çocuğu yaparsan o parayı almaya devam ediyorsun, aynı parayı. O da doğru ya. Evet, evet. Ya aslında bunun sebebi biraz çocuk. Şimdi Çekya'da bu ara neredeyse Fransa'dan sonra ikinci çocuk doğum oranı yüksek olan ülke. Burası. Bu neden? Göçmen. Ukraynalılar. Çok var ya. Bizim ev Ukraynalılar. bulamama sebebimiz de Ukraynalılar oldu biraz daha. Savaştan sonra, yani savaş öncesi burada bir 100.000, 200.000 civarı Ukraynalı vardı. Savaş sonrası 1 milyon. Yükseldi. Sayısız, yani sayısını bilmiyorlar. 1 milyona yükseldi denebilir. 1.61 şu anda doğum sayısı. Türkiye'nin kaç biliyor musun? Düştü o bizde. Evet. Bayağı. Düşüklerde şu anda. 1.54'lerde. Yani bayağı düşüklerde. Fransa bunun en büyüğü. 1.71 mi? 1.72 doğum oranına sahip. Para alıyorlar çünkü orada. Evet. Burası küçük meydan diye geçiyor. Biz
büyük meydandan başladık. Bir de şey burada, bu kısımda şeyler yok. 10 katlı, 12 katlı binalar Yok, falan. bu eski Hatta meydan. ben Liberest'in birçok noktasında böyle büyük binalar görmedim ya. Yok. Öyle Yok. Yani bu eski gökdelen meydan. tarzı şeyler yok. Yok, gökdelen değil. Yani 5-6 maksimum. O O da da yeni bizim binalar. yaşadığımız gibi tabii, işte. Tabii. Evet. Ama şehir dışına çıktığında panelaklar başlıyor. Çok enteresan ev sistemleri. Rusların bu zaman yani çünkü 1848'den sonra 1948'den 1989'a kadar Rusya hakimiyeti altında kaldı Burası. bunlar. Rusya komünizmle yönetildi. Ruslar bir yani sosyalizm getirdi buraya ve o evleri de yaptı. Panelak diye geçiyor isimleri. Onların fotoğraflarını koyarız aşağıya. Ya hokey çubuğu adında binalar var. Bu ne demek oluyor? Upuzun. Yani Vay. böyle yılan gibi uzayan binalar. Herkes böyle 11 katlı, 12 katlı. Evet yani biz de bazılarında kaldık. Çok enteresan binalar yapmış Ruslar burada. Her yerde ya. Ve her yerde hala onlarda kalınıyor. Onlar sayesinde ev bulunuyor. Kiraların yüksek olmasının sebebi evlerin olmaması. Ev yok çünkü ve göçte alınca ev fiyatları arttı. Yükseldi. Ve yani inşaat sektörü çok kötü, yetişemiyorlar. Yeni ev yapamıyorlar. Yaptıkları çok pahalı. Anladım. Pahalı olunca her şey pahalanıyor. Olan da pahalı. Olan Doğru. da pahalanıyor. Onu diyecektim. Eğer sen 2 yıllık buraya gelirsen 12 bin krona ev bulabilirsin aslında. 1+1. O da yaklaşık 400-500 euro gibi Tabii. aylık. Çek yatı euroydu herhalde. 75 3 euro. 25 3 euro. 3 Biz euro ilk geldiğimizde şeydi. 1'e 1.60'tı. 65'ti. 1 kron 1 lira 65 kron. Lira olarak bilmiyorum. Şimdi bakacağım tekrar, merak ettim kaç oldu. Ben ilk geldiğimde 43 şu anda euro. Türkiye'de 3 euro dersen 11 kron, 125 lira falan yapar. Evet. 100 Türk lirasıydı. Yani buna kaç 11 desek kron. 3 euro 125-130 lira falan yapıyor. Evet, 130 lira. Ortalama da fiyatlar öyle zaten. 50'den başlıyor 50 krondan. 110-120'ye doğru gidiyor. Yani burada 2 euroya kahve içebiliyorsun. 2 euroya espresso alıyorsun. Espresso alabiliyorsun. 2 euroya espresso, 3 euroya cappuccino. Cappuccino latte. Maksimumu da herhalde Maksimumda 104 euroya kadar çıkıyor bak 104, X large. evet. 5 euroya kadar çıkıyor X large'lar. doğru. Sıcak ama onlar buzlu olanlar. Doğru. Buzlu olanlar milkshake'ler 4 euroya kadar çıkıyormuş. 2 ile 5 arası. Evet arkadaşlar. 2-5 euro. Biz Aynen. 4 kişi kahve içiyoruz mesela. 2 çay, 2 kahve var burada. 275 kron. 2 kahve, 2 çay arkadaşlar. Evet. Restorana geldik. Bir yemek yiyeceğiz de. Evet. Şimdi yemekler şu şekilde. Abi tavsiye ettiğim gibi Svichkova. Burada bir dana steak. Onun içinde böyle biraz tatlımsı bir sos. Yanına da böyle sanki pişmemiş ekmek parçaları veriyorlar. Koyuyorlar. Bu birincisi. İkincisi gulaş dediğim. Bu biraz Macar yemeği gulaş. Ama güzel böyle kırmızı bir güzel sosta et parçaları haşlanmış. Bunda O da şey yok güzel. değil mi? Bu gulaş, ben Çekya'ya geldim geleli hiç yemedim ama burada da meşhur çünkü. Burada da meşhur. Şöyle bir yemeğimiz var arkadaşlar. Batu bize bunu anlatsın istiyorum ben. Bu çiğ et tatarak deniyor. Biraz yumurta, soğanla böyle bir harmanlanıyor. Pişmeden görüyorsunuz pembe geliyor. Kıyma gibi ya. Kıyma abi ama özel yani yağsız, difsiz, güzel, özel bir yerinden alınmış bir kıyma. Yani bunun bekletilmesi, buzdolabında bekletilmesi de önemli mikrop kapmasın diye. Sarımsak. Sarımsak şimdi göstereceğim. Sen nasıl yendiğini bize bir Yemek göster. kızartılmış yağlı bir ekmek. Sarımsağı alıyorsunuz. Bunu iyice bir yediriyorsunuz ekmeğin üzerine. Kokusu nasıl geldi inanamazsın. Bu ekmeği sonra sarımsakladıktan sonra bayağı üstüne Bal sürer gibi. bal sürer gibi, kremayı sürer gibi ya da bunu böyle sürüyorsun. Sonra yiyorsun. Vay afiyet olsun. İlginçmiş değil mi arkadaşlar ya? Ben şeyi yiyorum mesela bildiğin. Bizim o biber dolmasının içini hazırlarız da hani pirinç, miliç, baharatlarla falan. Ben onu alıp çiğ yiyorum. Seviyorum onu. Sevmiyor değilim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu arada şunu da göstereceğim. Bu bir kola. Kofola diye. Bu Çeklerin mi? ya. Çeklerine ait bir kola bu. Kolası. Bunlar burada böyle şeyler kola falan çok içmiyorlar. Niye? Çünkü biz menüde de baktık. Mesela bira içiyor. 49 kronla 69 kron arası değişiyor biranın fiyatları. 2 euro civarı. Bunlar da ya aynı fiyat ya 1 euro daha pahalı hatta belki de. Ya bunlar bence daha bile ucuz.
Su da daha ucuz biliyorsun ama hani diğer kolavari şeyler çok daha pahalı. Pahalı. Çünkü 330 mililitre alıyorsun. Küçük. Bir bira söyleyince sana yarım litre geliyor. Büyük geliyor, o yüzden bira çok tüketiyorlar burada. Ya bir de yani böyle hani kahve, kolayı bunlar. Komünist zamanları hani ellerinde olmadığı için kendilerine uydurup bir şeyler geliştirmişler. Yani o zamanlar elde olmayan imkanla yapılmış şeyler. Mayan kökünden yapılmış bir içecek zaten bu. Bu kolada meyan kökünün tadı geliyor. Evet. Bilirler bizimkiler. Bunların da bir eski kahvesi var. Kahve yok ama kahve gibi. Afiyet olsun. Bu bence düz kıyma değil. Bu bence sen de yiyebilirsin Duygu. Soğan var. Baharatlı. İyi ya. Dolma içimiz bu. Çok tadını almıyorsun yani hani böyle Niye almıyorsun? ağır sarımsak. Soğan da var. Soğan da Bu, ben sandım ki düz kıyma yiyeceğim. Yok, bu yenir. Bildiğin ekmekle güzel Çok oldu. az koydunuz bu Sana da arada. koyayım mı? Ben bir denemek için yaptım hocam. Sana da koyayım mı? Yemekler Batı'da. Masamızda 4 tane abi en yöresel Çek yemeğimiz mevcut. Biraz Macar, biraz Çek gulaş. Bu çok ilginç duruyor. Bu sos çok farklı Evet. ve koyu duruyor. Yani Yaklaş bak. kırmızı bir sos ama güzel bir sos. Böyle haşlanmış bir dana eti. Yanında ekmek yumaklarıyla yapılmış. Benimki %100 Çek. Dana biftek. Tatlı şu ya. Burada krema üstünde reçel. Evet. Çok enteresan değil mi? Krema ve reçel. Yanda kinetlik denen bu dumpling de İngilizcesi. Hamurumsu pişmemiş ekmekler. Ekmek deyince de linç yemeyelim. O garip bir hamurumsu aslında. Kızarmış peynir. Çok güzel. Kızarmış kaşar peyniri. Bu da Çek yağı yemeği. Tabii patates kızartmasıyla ve biraz sarımsaklı mayonez sosuyla servis ediliyor. Bu da Avusturya Çek yağı tavuk şinitzelsi. Pane harcıyla hazırlanmış tavuk eti. Bir patates püresiyle ve orada görüyorsun Turşuyla. turşu. Ama turşular tatlı. Bizdeki gibi şey değil. Evet. Hepsi farklı duruyor. Hepsi farklı. Bence en Güzel uygun, gibi. en güzel yemekleri bunlar. Hepsini denemiş oluyoruz hemen hemen. Evet. Şimdi böyle tam pişmemiş bir ekmekle önce Batu'nun yemeğinin tadına, sosuna bir bakmak istedim. Bizim Osmanlı'da da ete tatlı karıştırırlardı. Osmanlı mutfağında var. Meyvelerle harmanlar eti öyle pişirirlerdi. Bu çok tanıdık bir sos ya. Havuç, krema, içinde böyle kabak, yok kabak değil mi? Neydi o? Cabbage, lahana. Bunların hepsinin çekilmiş haliyle. Çok tanıdık bir sos. Yani eskiden Çeklerin elinde ne varsa bir şeyin içine koyup mikserden çekip içine biraz da krema koymuşlar. Bu sos olmuş. Bu şu. Bir de gulaşa bakacağım benim ekmeğimle sosuna. Bak bu sostan direkt et tadı da geliyor. O sos biraz daha bizim salça Evet. Bize daha yakın. tadı alınıyor. Evet. 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 Et de güzel pişmiş duruyor arkadaşlar. Gulaş Çekya'ya geldim. 2 aydır buradayım. Hiç yemedim. İlk defa nasip oldu işte. Güzel de bir restoran burası ya. Duygu bir göstersene restoranı ya. Neydi Batu bura eskiden? Bir şey var mıydı? Bir olay var mı buranın? Yani işte Çok eski bir restoranmış. eski bir restoran, pub yani. Hani bu belediye binasında çalışan insanların çalıştıktan sonra akşama inip burada Eğlenmeye geldi yer. eğlenme, biraz böyle işte siyaset konuşma, hani Ha, biraz anladım. böyle Vakit geçirme. Yani içkisini içip evine geçtiği yer burası işte. Böyle Yani birkaç direkt yerin altında evet. Camlar güzel görünüyor gerçekten. hani direkt işten çıkar çıkmaz eve geçmek yok. Önce Önce bir yorgunluk atalım. yorgunluğu atıyorsun, içkini içiyorsun, öyle geçiyorsun buralarda. Bu İtalyanlarda da var. Öyle mi? Direkt eve git, İtalyan diyorum, Yunanlarda. Yunanlarda. Direkt eve gideyim yok. Önce bir o işin sitesini atayım, günün kritiğini yapayım, arkadaşımla bir kahve içeyim, yemek yiyeyim. Ondan sonra eve gideyim. Doğru. Seviyorlar. Balkon keyfini, böyle kendilerine vakit ayırmayı falan Yunanlar da çok seviyor. Doğru. Afiyet olsun. Et çok iyi. Çok iyi ya. Et çok iyi Duygu. Evet. Meslek okulu diyorduk değil mi? Bizim meslek okulları gibi. Lise gibi mi? Lise meslek, Meslek okulu, lisesi. evet. Bembeyazda ya. Mekanik lise meslek okulu ve Porsche burada okumuş. Sahibi. Evet, Porsche'nin sahibi burada okumuş ve buradan mezun oldu olmuş, vay. biri. Ve Liberec'te müzesi var Porsche'nin. Yani o nedenle Porsche ünlüdür burada. Güzel bir üniversite Buradan benziyor mezun ama olmuş. görünüş. Aynen. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Ya Porsche demişken de ve şu arabaları görmüşken burada en ucuz araba sanırım Skoda. En ucuz, Şu fabrikası var burada. Evet. Bize de çok yakın hatta. tabii ki en ucuz arabalar yine yani en
hani alınabilir diyeyim yani. Evet. Evet. Sebebi ne peki? Herkes de arkadaşlar Skoda göreceksiniz burada hemen hemen. Tamir için kolay herhalde değil mi? Tamiri kolay, servis yeri bol ve yani arabadan anlayan kişi sayısı çok fazla ve yani 2000 yılından yani belki 2000 yılından öncesi bile hala Skoda'lar, Felicia'lar kullanılır. Duruyor burada. Evet. Kullanıyorlar. Hala kullanılır. Mekanik arabalardır. Yani bozulmaz. Bozulsa hemen evinde garajında tamir edersin. O nedenle eskisinden yenisine hepsi mevcut burada. Dediğim gibi yeni mevcut, eski mevcut. Çünkü Skoda buranın. Hemen yarım saat uzakta fabrikası var, burada. evet. Ya şeyi de görmüşken, şimdi bu bizim yaşadığımız şehir Liberec. Dağlarla çevrili bir şehir. Yani bu karşısı bir dağ. Hatta bu insanların en sevdiği aktivite de trekking herhalde. Doğru. Doğru. Haklısın. Liberec kış sporları, dağ gezisi. Bunlarla ünlü zaten. Başka hiçbir spor yok. Dağ gezisi ve kış sporları. Cross country, bu Yeştet Dağı'nı oradan downhill kayaklar. Bunlar hepsi Liberec yani. Bu onun ödenli. Güzel bir noktada yaşıyoruz. Yani yeşilliği de görüyorsunuz. Dağlarla çevrili, yeşilliklerle evet, dolu bir yer ya gerçekten. Çok güzel bir yer. Dağların içinden yürüyerek ve %100 güvenli dağların içinden yürüyerek ülke geçebiliyorsunuz, şehir geçebiliyorsunuz ve bir map var. O mapler size yolunuzu gösteriyor. Yollar böyle kırmızı, yeşil ve mavi renklerle işaretlenmiş. Kaybetmiyorsun yolunu ve 25 kilometre, 30 kilometre, 50 kilometre yürüyebiliyorsun. Dağ yolları var. Evet, dağlarda. Likya yolu var. Çok Fethiye güzel tarafında. bir noktaya değindin Uğur. Dağlık bir yer. Şimdi burası eski Alman şehriydi dedik ya. Eski adı Reichenberg. Eski adı. Eski adı. Ve hala şuradan yani 20 kilometre Almanya'ya geç tabelalarda Reichenberg yazar. Gösterir. Onlar hala öyle diyor. Reichenberg yazıyor. Evet. Vay. Reichenberg zengin dağ demek. Neden zengin? Çünkü burada Liberec'te demeyeyim o zamanlar Reichenberg'te tabi Avusturya Macaristan zamanlarına da gidersek 16. yüzyılda burası tekstil üretim merkeziymiş. İngiltere'nin de Manchester'ı denirmiş buraya. Yani tekstil, dokuma, keçe hepsi Liberec'te. Burada bu bölgede yapılırmış. Ondan dolayı burada yaşayanlar çok zenginmiş. Dağlık yer olduğu için de Reich zenginlik demek. Berg de dağ Almancadan. Yani o nedenle burada tekstil insanları zengin yapmış. Tekstil neden bitmiş biliyor musun? O neden bitmiş o? Türkiye bitirdi. Türk piyasası var mı burada ya? Ya o yönden değil. Hani Bursa, Denizli, hani dokuma Türkiye'ye taşındığı için Ama ilk defa ben de duydum. korna sesi duydum. 2 aydır. İlk defa bu kadar bariz korna bariz sesi. bir korna sesi ben de duydum. Bu karşı bina da çok güzel. Bu karşı bina Alman banyosu deniyor abi. Kaizen Franz Joseph I yaptırmış. Çok güzel 1902 yılından kalma. Yani Ne kadar eski ya. Bak yazıyor, tarihi de yazıyor zaten yani. 1906 yazmış mı? 1900 yazmışlar. Hatta 1900 yazmış direkt. Evet. Ne kadar eski bina ama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eski banyo. Yani eski Hamam. Alman hamamı. Hamam. Evet. Alman hamamı değil mi de eski bir hamam. Evet. Şimdi herhalde bir galeri gibi mi? Şimdi galeri olarak kullanılıyor. İçeride kafe de sergiler var, kafe var. Çok enteresan bir bilgi. Eskiden Almanya, Çek Cumhuriyeti zamanları burada evlerde banyo yokmuş. Allah Allah. Evet, insanlar sadece iş çıkışı gelir burada duşunu alır evine gider. Öyle yaparlar. Çok Vay be. enteresan bir bilgi, evet. Ben hatırlıyorum bizde de Türkiye'de camilerde eskiden banyolar vardı. Hatta hala bazı banyolar, camilerde bu var. İnsanlar bazen hızlıca gidip camide banyo alıp öyle işini yapıyorlar, devam ediyorlar işte. Ben onu en son geçen sene Afganistan'da yaşamıştım. Afganistan'da bir düğüne gidecektim ben. Normal bir caminin banyosuna gidip yıkanmıştım. Evlerdeki çünkü sıcak su olayı çok yoktu orada. Burada da yoktu işte evlerde sıcak Öyle bir su, şey banyo var demek ki. yokmuş. Ya bu arada bakın şehri arkadaşlar her yere. Bu Sovyet'i yaşayan birçok ülkede böyle. Yeşillik ya. Önce herhalde parkı, bahçeyi düşünüyorlar, ağacı düşünüyorlar. Ondan sonra bir şehir planlaması yapıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Her yer yeşillik. Bu karşı binamızı da hemen Burada Batu Kuzey anlatsın. Bohemya Müzesi diye geçiyor. Yani işte eski tekstil zamanları eşyalar, yine Alman okupasyon yani Alman hakimiyeti zamanları belgeler. Hepsi yani burada güzel bir müze. Sergilenmiş. Sergiler var, cam müzeleri var. Çünkü burada cam da çok önemli. Cam işleme sanatı da çok önemli burada. Tabii ki biliyorsun Çekya vazosu, Çekya porseleni çok ünlü. Yine eskiden kalma burada yani işçilik hepsi var. bölgede. Güzel bir müze. Görüyorsun
harika yapılmış. Çok güzel görünüyor. Dışarıdan da çok güzel görünüyor gerçekten. Yine neo Rönesans, biraz barok tarzını da hissedebiliyorsun böyle şeylerde. Kulelerde barok tarzını da hissediyorsun. Ama genelde neo Rönesans hep hakim. Liberec'te. Hemen aslında ben bilmiyorum görebilir miyiz? Şu ağaçların arkasında bir bina daha var. O da üniversitenin A bloğu. Teknik üniversitenin A bloğu. Duygu'nun Fatma'nın çalıştığı yerler. Onda yine Alman Nazisi zamanlarında yapılmış. Yapılmamış aslında. Alman Nazisi zamanları. Hitler'in üssüymüş orası. Hitler orayı üs olarak kullanmış. Yani operasyon yeri olarak kullanmış binası. Şimdi sorarsan Liberec lokal insanı var mı? Yok. Liberec'te yaşayan, Liberec 100 yıllık, 200 yıllık Çek Cumhuriyetli ya da Çekoslovak hiçbir insan yok burada abi. Çünkü Almanlar burayı hakimiyetine altına aldı. Çekler buradan taşınmak zorunda kaldı. Gitti. Savaş bitince Almanlar buradan geri çıktı ve buradaki, bak şöyle gel abi gösterelim. Batu'nun tarih bilgisi var arkadaşlar. Ben söylüyorum. Gezmeyi seven varsa kanalına mutlaka göz atsın. Bu cadde eski eski tarihi bir cadde ve sağlı sollu villalar var. Bu sağlı sollu villaların hepsini Almanlar yaptırdı. Bu Almanlar bu savaştan sonra çıkıp gidince devlet dedi ki sen öğretmensin. Evet, bu ev senin. Gel otur. Verdi. Sen hakimsin Çekyalı'ya, Çekoslovakyalı'ya. Gel buraya, hakimsin. Bir sonraki ev senin. Gel yerleş. Bu villaların hepsi öyle dağıttı Çeklere. Ve yani 1950 sonrası, 1945 sonrası burada tekrar Çek lokal insanlar oluşmaya başladı. Yani Liberec'in tarihi biraz yakın. Anladım, 100 yıllık. anladım. Yani lokal insan var mı desen yok. Bu evde bunlarda kapı şeyde yok, cam da yok. Sokağa bak bahçe, araba geldi bahçe. Bayağı karışık. Arkadaşlar bu da başka bir romanların, çingenlerin yaşadığı bölgeymiş. Tabi bunlar başka ülkenin vatandaşları değil ha. Direkt buranın vatandaşları. Buranın Çek vatandaşı, evet. Farklı bir yerde orası da. Biz böyle Batulara doğru geçiyoruz şimdi. Güzel bir yemek yedik. Yemek çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Ben çok beğendim yediğimiz her şeyi. Afiyet olsun. Gulaş güzeldi. Ben pişmiş eti çok beğendim. Yani o restoran adını biliyor musun adını? Uradnitse. Yani uğrar mısınız bilmiyorum ama belediye meydanından hatta gösterdik biz ya burada yemek yiyeceğiz. Evet, burada yemek yiyeceğiz dedik ya, evet. Doğru gösterdik. Yani Liberec'te gelir misiniz bilmiyorum ama gelirseniz orada güzel bir gulaş yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen güzeldi. tipik eski yani Çek restoranı. Evet. Her şey lezzetliydi ya, güzeldi. Şimdi de evimize geçiyoruz. Hem de böyle güzel Evimiz, ağaçların arasından. Bu bak eski komünist zamanları fabrikalar burada görebiliyorsun yine. Şimdi aktif faaliyette mi değil mi? Başka şeyler yapılıyor. Mesela CNC firması almış burayı. O çalıştırıyor ama hani bütün binaları çalıştırmıyor. Sadece 1-2 katını. Anladım. Çünkü hepsini ısıtamıyorlar. Biz de Liberec'in bir 10 kilometre dışında yaşıyoruz. Yolunuz güzel ama. Evet. Ağaçlarla kaplı. Bu ne bölgenin adı? Yaşadığın yerin? Minişek. Köy, statüde köy mü? Tabii köy. 1000 kişilik bir yerleşke yani. Köy dersin 1000 kişiye, ne dersin? Evet. Yemiş ama arkadaşlar bakın da şu dağlara, ağaçlara. Orman gibi ufak bir göl var burada Hemen herhalde. burada bizim köyün gölü. Oraya bir baraj yapmışlar. Hem elektrik üretmek için. Oturma alanı bile yapmışlar gelenler için. Bura restoranımız. Hemen gölün yanında restoranları var. Restoranımız var yani. Gelip yemek yiyoruz bazen. Bir şeyler içiyoruz. Böyle oturma yerlerimiz var. Güzel bir yer yani, vakit Sessiz, geçiriyorsun. sakin. Küçük bir yerleşke. Gelişmiş, düzenli. Ve yani insanların böyle içini açan, rahat ettiren yerler. Hani Evet. böyle köye taşınıp oranın meşgalesiyle uğraşacağın yerler değil. Daha bir rahatlığa, daha bir refaha kavuşacağın yerler burada köyler. Bir de Avrupa'da ben şeyi çok seviyorum Avrupa'da. Böyle parka, bahçeye, böyle bir yeşilliğe gitmek için saatlerce yol yapmana gerek yok. Yok tabii ki. Şehir merkezlerinde de alelade böyle park dediğim böyle çocuktan oynayacağı parklardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yeşil alanlar. Evet. Büyük yeşil alanlardan bahsediyorum. Çok var Avrupa'da böyle şeyleri şehir merkezlerinde çok bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu karşımda gerçekten göl güzel görünüyormuş ama ya. İnsanlar buraya gelir, suya girer, su temiz. Hani yüzüyorlar mı burada? burada? Bizim denizimiz, evet. Yüzüyorlar, burada yüzüyorlar. Bu yeşil alanda şu anda gördüğünüz yerde güneşleniyorlar. Burası bizim yazlık plajımız.
Ha güzel. Evet. Bak orada bir tane şeyimiz var. Voleybol sahamız şurada. var. Yani insanlar burada yazın güneşlenir, suya girer. Kışın gelir bura buz tutar. Harika olur. Tamamen buz tutar. Buz pateni yaparız buranın üstünde. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel o zaman Yazı ya. ayrı, kışı ayrı güzel. Üstünde yürürüz, buz pateni yaparız. Şurada tarihi bir köprüye benziyor ama çok da O eski baraj ve değil köprü. gibi. Şimdi onun üzerine doğru yürüyoruz. Gidiyoruz. Balıklar inanılmaz büyük arkadaşlar. Şu an görüyorsunuzdur. Kolum kadar balıklar bunlar yani, inanılmaz. Kolum daha incedir. Biraz Kolum fazla daha büyümüşler. ince Bunlar bu olabilir. kadar büyük değillerdi sanki. Çok büyükler ya. Vay yavrum vay. Bunlar ne için ama yiyorlar, besliyorlar biliyor musun? Kış hani biz hani hindi yeriz ya böyle şeydir. Bunlar bu balığı yiyorlar. 24 Aralık 25 Aralık'ta bu balık bunların Christmas Noel yemeği. Aa, Evet. burada tutmak serbest mi? Olta atmak serbest değil ama yani belli kişiler bu balıkları topluyor, satıyor sonra. İzinleri olanlar. Tabii onlar satılıyor meydanlarda satılıyor. Alıp bunlar işte O günün özel yemeği. o günün özel yemeği. Karp diye geçiyor bu balıkların ismi. Çok Yağlı büyükler. bir balık. Hani tadı pek güzel değil bizim balıklarımız kadar tabii ki. İşte nehir balığı yani sonuçta tatlı su Evet. balığı. Şöyle göstereyim size. Ne kadar güzelmiş ya. Tam kafa dinlemelik yerde yaşıyorsun ama. Evet yani düşündük yani şehrin içinden alalım. Kaç yıldır buradasın? Burada şu anda 6 seneyi tamamladık. 7 seneye doğru geliyoruz. Hani şehir içinde alalım, apartman mı alalım yoksa şehrin dışında böyle kendi yerimiz ait olan bir daire yani bina mı alalım diye düşündük. Sonradan buraya karar Daha kıldık mantıklı ama geldi. yani çok da memnunum. Çünkü yani buranın böyle güzelliği, yeşil olması, sessizliği. Hani tamam Avrupa şehirleri sessiz ama bura ayrı güzel yani. Tabii canım, hemen 5 dakika ilerinde göl var ya. Evet. Çok Yürüyerek güzel. geliyoruz biz buraya. Evet. Neredeyse her hafta sonu. Etrafında yürüyoruz. Orada köprüler de var aslında yani. Orada çok Senin güzel. evin müstakil değil mi? Sıralı evler deniyor bunlara. Hani biraz Fransa ya da Amerika'daki böyle önünde ve arkasında bahçesi olan evler gibi. Yanda bir komşun var, solunda ve sağında. Önünde ve arkanda bahçen var. Aslında kendi evinin girişi var. Ama Anladım. yanında komşularınız var. Anladım. Müstakil, yarı müstakil denebilir. Belli, şunun da kapısı açılıyor, bazen giriyorlar herhalde. Kapı Yani- yaptıklarına göre yukarı Çünkü çıkılıyordur bir belki. baraj sistemi. Bak arkaya göstereyim hemen. Su akıyor. Yani Şurada. evet, elektrik üretilen bir sonuçta baraj ve bazen yani kışın Çek Cumhuriyeti'ne çok fazla yağmur yağıyor. Yani hani bizde depremler, afetler ya, burada da su baskınları. Çek çok Cumhuriyeti'nde çok fazla su baskını oluyor. Çünkü kışın ya yazın çok yağmur yağıyor ve bu baraj 2010'da öyle bir taşmış ki bütün bir köyü neredeyse önüne katmış aşağıdaki. Öyle de bir felaket olmuş burada. Yani onun için bu biraz suyu regüle etme, biraz da elektrik üretimi. Duyguş'a da soralım. Duyguş da 2 aydır burada. Ben de buradayım ama ben gene sağa gittim, sola gittim, bir yerlere gittim falan filan. Sen genel olarak buradaydın. Liberes'teydik. Böyle seni zorlayan şeyler oldu mu? Nasıldı? Mikrofonu da vereyim sana, öyle konuş. Zorlayan şeyler ne oldu? Birazcık seninle aynı fikirdeyiz bence. Böyle bir tık soğuklar. Burada yaşayan kişiler. O Öyle biraz hissettin. beni aynen. Bir dil açısından çok zorlandım. Bayağı zorlandım. Yani gittiğim yerlerde genelde o dili öğrenmek için birazcık çabalarım. 3-5 kelime de olsa. Ama buradaki dil çok zor geldi bana. Yani ilgim olmadı. O yüzden 2 kelime dışında hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Onun dışında yemekleri daha en çok zorlanan şey beni o olmuş olabilir. Bulabiliyorsunuz. Tabii. Dünya mutfağını falan çok bulabiliyoruz. Biz mesela Vietnam yiyip durduk mesela. Çok da sevdik. Ama onun dışında kendi yemeklerini çok da sevmedik. Bugün ama bugünküler güzeldi yediğimiz ama. yemekler çok lezzetliydi. Gulaşı ben sevdim. Yani ben gulaşı bir daha yerim mesela. Bir daha yiyeceğim yemeklerden biri oldu. Evet. Lezzetliydi o konuda. O tam senlikti. Evet. Dönüyoruz ama bitirdik Avrupa seyahatinde. Evet. 2 ay geçti. Çekya Çabuk serüveni geçiyormuş bitti. değil mi? Hızlı geçti, evet. Bir de Batu'ya soralım. Batu 13-14 yıldır burada. Seni burada zorlayan şeyler ya da gelen insanlara böyle abi şuna dikkat ederiz, yani bunda zorlanabilirler diyeceğin şeyler var mı? Mesela Duygu dedi direkt. Evet. Soğuklar dedi. Soğuklar dedi. Bana da sorsan ben de derim. Yaşlıların böyle gülmemesinden Yani yapabilirim. doğru, nüfus yaşlı ve o yaşlılar da biraz hani komünizm döneminden kaldıkları için dünyaya kapalılar. Çok içlerinde kalmışlar ve yeni insanlar tanımak istemiyorlar. Yeni kişilere de çok seviyeli davranıyorlar. Seviyeli davrandıkları için bize o kaba bir davranış gibi geliyor.
soğuk geliyor. Aslında adam seviyeli insanlar, kadınlar seviyeli yani. Ondan dolayı herkes öyleler. Yani sadece biz Türk, yani din, ırk ayırma diye bir şey yok. Yabancıysa o kesinlikle yabancı. İçine yani aileye yakınına gelmemesi gerek. Uzaktaysa kafası rahattır. Ondan dolayı pek muhatap olmazlar. Onun için de yardımcı da olmazlar. Ama istersen yardımcı olurlar. Hani o şekilde. Hani Ama tanışıp arkadaş olunca. Tabii tanışıp arkadaşın olunca daha çok bir yani yakınına girebiliyorsun ama yani bir best friend oluyor mu? Olmuyor yani. Öyle bir durum var yani yine de tamamen böyle yani her gününü birlikte geçireceğin ya da hadi bir dışarı çıkıp bir şeyler içip hadi gidelim plansız bir şeyler yapalım. Yok. Öyle bir şey yok. Neyde zorlanır gelen? Mesela buraya öğrenci geliyor benim anladığım kadarıyla. Prag'a özellikle çalışmaya gelen insanlar da oluyor. Mavi kart mı, yeşil kart mı öyle bir şeyle geliyorlar. Evet. Neye Yeniden zorlanırlar? başladı. Yani öğrenciler pek zorlanmaz. Tamamen öğrenci memleketi. Ucuz, uygun, işte öğrencilerle muhatapları oldukları için dilde sorun yaşamazlar ama çalışmaya gelenler kesinlikle birincisi dilde sorun yaşarlar. Yani başta bakarlar İngilizceyi Prag'da ama sonra şimdi belediye binalarına gidecekler, eve çıkacaklar, ev sahibi dil biliyor mu bilmiyor mu o büyük bir problem. Yani dil her zaman büyük bir problem burada. Kamuya gidecekler, belediye binalarında dil bilmeyecek. Birincisi o. Yani eğer Çekçe bilmiyorlarsa yani bu sorunu yaşayacaklar. Yanında biri lazım, bir arkadaş. Çekçeyi bilen bir arkadaş lazım. İkincisi ne dedik? Yemek uygun değil. Yemekler biraz bize yani bizim Türk mutfağına uymuyor. Daha böyle basit, yağsız, Slav dedim ya, Slavik yemekler. Marketlerde istediğimizi bulamayacağız. İstediklerini bulamayacaklar. Halbuki 20 kilometre gitseler. Ya değil mi? Almanya gibi. Hemen sınırda hepsi mevcut. Sucuğundan yani peynirinden zeytinine yani istediğimiz salçalar, yağlar her şey mevcut ama burada yok işte. Evet. Burası biraz daha hani Orta Avrupa, biraz daha Doğu Avrupa pazarı burası. Başka ne olabilir? Benim bir de fark ettiğim şey Çekya'da ulaşım inanılmaz iyi. Ve dakik. Ucuz, dakik ve her yere tren, otobüs var. Evet. Onu o konuda fark ettim. Kafa rahat gerçekten. Gezmek için Çekya'ya geleceksin. Her yere bağlantın var. Evet. Çekya'nın içi çok iyi. Yani kaleler, kuleler, ya doğal parklar. Evet. Yani yıllarını Çekya'yı keşfetmeye harcasan sıkılmazsın. Baksana şu manzaraya zaten. Yani burada arkada bizim köyümüzün golfü mevcut. Görüyorsunuz orada golf alanı. Şu kısım. Yani elit bir alan. Burası bizim göl. İstediğimiz gibi yüzüyoruz. Yani eğleniyoruz. Yani ben hani Batı Avrupa mı? Hayır. Bence Çek Cumhuriyeti ya da Polonya yani. Ben buraları daha çok seviyorsun. Tabii ki ya. Ya hani biz rahatız. Az çalışıyoruz. İstediğimiz kadar kazanıyoruz. Yani bence bu. Niye yırtasın ki? Ya biraz için rahat etsin. Biraz kafan rahat etsin. Hayatım rahat olsun. Stressiz hayat yaşa ya gerçekten. Relax ol. Asyalılar gibi işte. Asyalılar da öyle ya. Asyalılar da böyle şey. Relaxlar. Önce kendim hep kendilerini düşünürler önce. Yani kendini düşün. Güzel yani, olması gereken bence de ya. Sağlığını düşünüyorsun genelde. Ya sporunu, sağlığını, yediğin yemeği düşünüyorsun. Yani bence bir şey sorabilir miyim? Merak ettiğim için soracağım. Biliyor musun bilmiyorum tabii de her gittiğim markette 60 yaş 50 yaş üstü insanlar çalışıyor. Kasiyerler. Doğru. Bunun sebebi emekli maaşının yetmemesi mi yoksa çalışmayı sevmeleri mi? Merak ettim. Yok. Birincisi emekli maaşlarının yetmemesi. İkincisi emeklilik yaşları uzatılıyor. 65-67'ye çıktı yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çalışacaklar yani. Yani evet çalışmak zorunda kalıyorlar. 65-67'den sonra da emeklilik maaşları çok düşük. Yanlış bilmiyorsam 15.000 krona civarı. Yani o da 600 euro falan yapıyor galiba. Yani şimdi olmuş ev kirasında yaşayan yok aslında ama yani sonuçta yani burada da ekonomi kötüye gitti ve yani gıda fiyatları arttı burada da. Ve 14.000-15.000 kronlar artık yetmiyor. O nedenle yani çalışmak zorunda kalan kişi çok. Bekçilik yapıyorlar. Kasiyerlerde hep yaşlılar var. Hep. Yani bunlar 65-67 yani 70 yaş arası insanlar. Biz de onu fark ettik. Biz de zaten genelde onları gördüğümüz için bize soğuk geldiler herhalde. Biz hep çünkü burada irtibat kurduğumuz insanlar o kasiyerler. Tabii. Alışveriş yaparken. Onlar bize biraz soğuk geldi. Evet, yaşın verdiği de şey olabilir gerçekten. Doğru. Yani yaşlı nüfus hala çalışıyor, çalışmak zorunda da kalıyorlar. Emeklilik maaşlarının çok az olması. Yani bir yasa emeklilik maaşlarını kaldırmak istiyor şu anda Çekya'da. Ben hiç vermeyelim. Neden? Çünkü nüfus çok yaşlı. Şimdi onları besleyecek, yani yaşlı nüfusunun emekli maaşını besleyecek genç nüfus yok. Hani şimdi yani ülkeler gençleşsin, ülkeler sürekli hani
çocuk doğursun deniyor ya. Neden? Çünkü yani yaşlıya bakmak zorundayız. Ben şu anda büyük bir maaşımın bir kısmı emeklilik maaşlarını ödüyorum ben bu yaşlı insanlara. Vergilerle kayboluyor. Yani onun için insanlar aslında Avrupa gençleşsin istiyor. Çünkü çok yaşlılar ve emeklilik maaşları büyük. Evet, anladım. Şimdi anladım. Ya ondan dolayı gençleştirmeye çalışıyorlar. 90-95'e kadar yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Yani öyle düşününce 65 yaşında emekli olursa 30 yıl bu da emeklilik maaşı vermek. Evet. Evet yani ya. Büyük bir yük aslında. O çok uzun sene. yaşıyor gerçekten. Evet. Yani benim şu anda hocam 78 yaşında 100 kilometre bisiklete biniyor günde. Ay maşallah. 78 yaşında. Yani evet. Yani hani Maşallah. böyle sağlıklı dediğim adam sporuyla ve 100 kilometre yol yapabiliyor. Sporla doğmuşlar. Yani Sporla doğmuş tabii. O bir kültür ya. O bir yani insan Ya bu için. her boş vakitlerine dağa çıkıyorlar hocam ya. Evet. Dağ gezisi ya Trekking günlük bir seviyorlar. rutin dağ gezisi. Yani sokaktaki kıyafetleri de her an çantaya alıp dağa çıkacak şekilde Aynen. giyiniyorlar. Sportif değil mi? Hepsi öyle giyiniyorlar. yapacaklar gibi. Evet. Mesela Teşekkür ederiz bak, ya. Bu konuda bir şeyimiz var. Arkadaşlık kurma konusunda mesela arkadaşımız oluyor chatte. Hani diyoruz ki bir kahve içelim. Açıyorlar böyle takvimi. İşte bu hafta sonu bisiklet, yürüyüş, şu bu bilmem ne. Bana bir ay sonrasında gün veriyor. Hani 1 saatlik bir kahve için. Boş vaktim var. Evet. Ya evet, Ondan kendi da sporundan vazgeçmiyorlar. refakat Asla etmeden vazgeçmiyorlar. Bahsetmiştik diyor ki bundan değil mi? da. Evet, konuştuk Konuşmuştuk, bundan. evet. Yani gün bulmak Zor. 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 Vay güzel. Şikayetçi olduğumuz bir konu daha var, hastaneler. Hastanelerden Doktorlar. bahsetmedik. Onu Sağlık sistemi. Sağlık sistemi. Onu evet. Bence Avrupa'da genel olarak bunu söyleyen çok oluyor. Herkes. Sağlık sisteminden şikayetçiler. Yani Zor. Doktora ulaşmak zor herhalde ya. Çok zor. doktora ulaşmak zor. Sistemler eski, hastaneler eski. Rezervasyon yapıyorsunuz. Mesela acil bir rezervasyon yapmıştım hani bel ağrım için. 1,5-2 ay sonrasında bana gün verdi. Mesela Evet. acil olduğum halde. Ay. Yani Yani gerçekten. Acil olduğunuz halde yani. Evet. Ya, acil çok ağrıyor demiştim. Hani bir göstereyim, bir geleyim ortopediye bir rezervasyon yapayım dedim ama 2 ay sonrasında gün verdi. Maşallah. Yani sadece Onda hastaneler da değil. çok iyi bakmadı. Ne Bunlardan oldu? değil mi konuştuk yani kamu sistemleri yani bankalar ya çok eski yani dedim ya bu ülkeler bu Avrupa ülkeleri bizden nasıl gelişmiş bizden nasıl ileride olabilir diye düşünüyorsun 2-3 sene sonra yok ya bizim ülkemiz bunlardan 100 yıl ileride olması gerek derken ama öyle bir durum yok Değil yani. mi? Bunlar eskiyi koruma. Geçmişi yiyorlar demek. Geçmişi yiyorlar, eskiyi koruyorlar ama hala bankalar dedim ya hala ATM'den para yatıramıyorsun bu ara. ATM'den sadece para çekebiliyorsun. Yatırma? Ya 3-4 sene önce falan geldi ATM'den para yatırma. Ya işte bankadan hesap açacaksın euro, dolar yani bankaya gidiyorsun. Online'dan Telefondan yok, yapamıyorsun. online yok. Mesela online olarak euro hesabından çek hesabına para çeviremiyorsun. Bankaya gidip euro çekmen lazım. Onu bankada çevirip elden yatırman lazım. Bazı bankalara gelmiştir yani belki her banka Belki böyle değil o da ama yeni gelmiştir. yeni demek ki gelmiştir yani. Çok gerçekten. eskiden. En son sorduğumda geçen seneydi yani. geçen sene de evet. Biz şimdi online'dan 20 tane hesap açarız herhalde. Hesap açıp kapatabiliyoruz yani. Güzel, ağzınıza sağlık. Rica ederiz. Hocam, Fatma hocam Duygu'nun hocası. Kim derler belki hocam, o yüzden ufak bir bahsettim. Evet. Gidelim. Devam edelim. Gidelim. Aynen. İnsan içi açılıyor değil mi? Yeşilin renginden. Bizim eski kültürlerdeki gibi anneanne, babaanne, işte çocuk, torunlar hepsi bir evde yaşaması için yapılmış. Kaç yaşında sence bu ev? Ya da kaç senesinde Yani yapılmış? bilmiyorum. 75. Yılında yapılmış. Evet 1975 yılında yapılmış evler bunlar. Vallahi mi ya? 50 sene. 50 sene evet. Müteahhit yapmış. Ha. Evet. Bunların her biri ayrı bir ev değil mi? Her şimdi? biri ayrı bir ev. 3, 4. Hepsinde tek bir aile yaşıyor şimdi. Şu 3 kat da sana ait. 3 katı. Burası Hepsi 3 hepsi. katı da bize ait. Onların kendi. Bizim böyle bir bahçemiz var. Her biri. Önünde bir bahçemiz var. Şimdi İstersen bunu göstereceğim. kapatabiliyor musun? İstersen bunu kapatabilirsin evet. Senin içime olur. ver. Yani bu Kapalı garaj değil mi? evet garaj falan var işte kapalı garajı. Sıralı evler deniyor burada bunlara. Hani panelak dediği gösterdiğimiz büyük bu apartmanların müstakilleştirilmiş halleri. Daha iyi. Daha iyi Şehirde bence de. yaşayacağım ama bence Değil mi? böyle ormanda şu ağaçların arasında yaşamak daha keyifli gibi geliyor bana. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz sohbetini açtığın için. Ben de teşekkür ederim Uğur. Batur Alp aslında ama Evet. Batu'nun kanalı açıklamada ve Batu yorum attı. İlk yorumda sabit bir şekilde duruyor. Dediğim gibi özellikle Avrupa'da içeriklerini çok yanlış görmediysen. Doğru. Öyle Doğru. gördüm.
Gelecekseniz A'dan Z'ye her şeyi anlatıyor seyahatlerinde. Çok da güzel bilgiler, detaylı bilgiler vererek anlatıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu Avrupa'daki bizim, Avrupa'daki demeyelim de Çekya'daki son günümüzden bir gün öncesi aslında. Ayrılıyoruz Çekya'dan ve Avrupa'daki belki de son seyahatim. Belki başka bir kıtaya ya da Avrupa içerisinde farklı bir ülkeye gideceğim. Bu konuda bir fikrim yok. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Biz çok ediyoruz. mutlu olduk sizleri tanıdığımıza. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Çok Çekya'da en büyük şansımız siz oldunuz. Fatma hocamız. Siz hepiniz yani ikiniz oldunuz gerçekten. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Yani eşim üniversitede, ben de üniversitede çalışıyorum. Dışarıda Prag'da da çalışıyorum ben ve yani buraya gelen, değer bilen öğrencilere biz de ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Herkese, değer bilen herkese kapılarımız açık. Kıymet bilen herkese, çalışan Kıymet herkese. bilen değil mi? herkese, öğrencilere kapılarımız açık. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.